Şimdi diğer fırkalar akılcı yollar izlerler. Mantık yürütürler. Bu iş benim aklıma uymuyor diye her şeyi akıllarına göre yorumlarlar. Bu yüzden sahabe-i kiramdan gelen rivayetleri göz ardı ederler. Diyelim ki Mutezile denen fırka, dalalet fırkası, Mutezile denen dalalet fırkası çok akılcı hareket ederler. Aklı mantığı naklin üzerine önüne geçirirler. Sahabe-i kiramdan bir rivayet gelse, birinden bir rivayet gelse ona itibar etmezler de benim aklım bunu almıyor diyerekten o hükmü dini bir konudaki kararı mantığına göre karara bağlarlar. Bunun örnekleri çoktur. Efendim, sahabe-i kiram hazaratı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadan veya ondan duyandan duymadan öyle sahabe direkt duymaya da bilir. Çünkü işi olur. O sohbette bulunmaz. Sonra gelir diğer sahabi ona ne der? Sen yokken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde böyle buyurdu der. O da ondan dinler. Sahabede böyle nöbetleşmeler de vardı. Kimisinin işleri vardı. Kimisinin çobanlığı vardı. Kimisinin dükkanı vardı, tezgahı vardı. İşte hurma bahçelerinde işi vardı. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı sohbetlerine katılamayanlar olduğu zaman arkadaşlarına tembih ederdiler. Sen ne duyduysan, ne dinlediysen iyi zapt et, iyi muhafaza et. Ben geldiğim zaman sana soracağım. Sen onu bana nakledeceksin derdiler. Demek ki sahabe-i kiram ya bizzat ya bilvasıta mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den inançları, amelleri, hükümleri, ilimleri almışlardır. Ehl-i sünnet de ne yapmıştır? Mutlaka sahabe-i kirama ittiba kendilerine lazım kılmışlardır. Aklım ermiyor, mantığım yetmiyor. Bu böyle olur mu, şu şöyle olur mu? İşlerini bırakmışlardır. Onun için İmam-ı Azam mesela Ebu Hanife radıyallahu anh ehl-i sünnetin imamlarından onun beyanında geçer ki evet bir mesele hakkında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den bir hüküm, bir rivayet geldi mi hüküm odur. Onun üstüne kimse konuşamaz. Ona karşı kimse beyanda bulunamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mesele hakkında bir beyan gelmediyse sahabenin rivayetlerine bakılır. Sahabenin rivayetlerinde de biz ne yaparız? Tercih yapabiliriz. Yani şu sahabiden şu nakil geldi, bu sahabiden bu nakil geldi. O zaman diyor Ebu Hanife radıyallahu anh kendisi müştehit olduğu için o görüşe göre hüküm budur, bu görüşe göre hüküm şudur. O noktada biz diyor müştehit olduğumuz için müştehit olarak devreye girebiliriz. Deriz ki şu sahabeninkini tercih edelim, görüşünü tercih edelim. Ama sahabenin görüşü varken kendimiz bu hususta bir görüş beyan edelim demeyiz. Bu caiz değildir. Ama sahabeyi görenlerden ki tabi'in deniyor. Sahabe-i kiramla birlikte olanlardan bize bir görüş, bir hususta bir hüküm geldiyse o zaman deriz ki ümmür rical nahnu rical. Onlar da tabi'inse biz de tabi'iniz. Biz de sahabi gördük, onların yanında bulunduk. Onun için o hususta kendi hükmümüzü beyan edebiliriz. Ama sahabeden nakil varken kendimizin hükmümüz olamaz. Sahabeye uymak bu şekilde zorunludur. Ehl-i sünnet dışında sahabe-i kirama bu şekilde ittiba, iltizam eden, onlara uymayı kendine mecbur gören hiçbir fırka yok. Fehumul firkatün nâciye. O zaman kurtulacak olan tek fırka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ve beyanıyla benim ve ashabımın yolunda gidenler olduğuna göre sahabe-i kiramın yoluna uymayı da ehl-i sünnet dışındaki fırkalar kendilerine zorunlu görmediklerine göre, kendi akıllarının doğrultusuna gittiklerine göre tek kurtulacak fırka adres netleşmiştir. Tek kurtulacak fırka ehl-i sünnet vel cemaattir.